Bu videoda sizlerle birlikte benim de zamanında izlemiş olduğum pek çok seride yer alan ve insanlar tarafından sevilen yaşlı karakterler hakkında bir liste yapacağız ve umarım videomuzdan keyif alırsınız. Ancak videomuza geçmeden önce like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. Evet, eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim. Nasıl bir Gunter'ın kızartmalarını gantlar. Üstelik gözünün içine bile gantlamadan. Gunter, orada gözyaşları vardı. Onları sen gantlamış olsaydın umursar mıydın? Gunter, beni seviyor musun sen? Buz Kralı dediğimiz karakter ilk başta sadece deli ve kötü bir karakter gibi gözükse de zamanla aslında içi acılarla dolu yalnız bir adam olduğunu öğrenmiştik. Simon'ın geçmişi ve Marcelin'le olan bağı onu hayranların gözünde çok daha derin ve trajedik bir figür haline getirmişti. Buz Kralı'nın komik halleriyle trajedik geçmişi arasındaki denge izleyiciyi hem güldürdü hem de yüreğini burkmuştu. Çocuğa bazen böyle oluyor. Düğümler çok sert. Hayır, hayır. Buz Kralı'nın başı dertte. Elbette bu yüzden seviliyordu çünkü gerçek duygulara sahip, hataları olan ama kalbi kırık bir adamdı. Keşke verdiğim tek yıldızları geri alabilseydim. Deneyebilirsin. Sen ve ben birlikte kardeşim. Babs dediğimiz karakter Regular Show'un en saf ve en garip karakterlerinden biri gibi dursa da dizinin ilerleyen dönemlerinde aslında her şeyin merkezinde olan çok önemli bir karakter olduğunu görmüştük. Sevimliliği, nezaketi ve masumiyetiyle zaten seviliyordu ama finalde yaptığı fedakarlık onu tamamen bir efsane yapmıştı. Babs serinin kalbi gibiydi. Gülümsemesiyle evreni kurtarabilecek kadar saf bir ruh taşıyordu. Arkadaşları var. Büyük Baba Max için Ben 10 serisinin Cygnus'ı desek yeridir. Max Tennyson sadece Ben ve Gwen'in büyük babası rolüne sahip bir karakter değildi. Aslında her şeyin temelini oluşturan ve serinin başlama nedenlerinden de biriydi. Seri devam ettikçe Max'in geçmişi, tesisatçı oluşu, liderliği ve bilgeliğiyle serinin bel kemiği haline gelmişti. Seri boyunca hayranlar onu hem bir akıl hocası hem de gerçek bir savaşçı olarak görmüştü. Karakterin sert ama bir o kadar da sevecen yapısı onu unutulmaz yapmıştı. Daha da olacak Morty. Maceralarımızın en karanlık yılına hoş geldin. Farklı olacak ilk şey artık baban yok Morty. Beni hükümete teslim etmekle tehdit etti. Ben de onu ve hükümeti ortadan kaldırdım. Onların yerine geçerek ailenin ve yaşadığın evrenin fiili reisi oldum. Rick and Morty serisinin ana karakterlerinden biri olan Rick fazlasıyla daha iyi bir karakterdi ama ruhsal olarak bir o kadar da çökmüş biriydi. Baktığımız zaman kendisi dünyayı ve evreni tamamen çözmüş. Yani kafada bitirmiş ama içini çözememiş bir karakter. Onu bu kadar etkileyici yapan şey sadece zekası değildi. Duygularını bastırma biçimi ve karmaşık kişiliğiydi. Ya da 9000 serisi onu püre yapacak. Rahatladın mı? Sana saygı duyuyorum Rick. Yani... Rick dinle. Hem komik hem tehlikeli hem de zaman zaman çok duygusaldı. Hayranları onu seviyordu çünkü Rick fazlasıyla gerçek ve bir o kadar da karanlık bir şekilde derin bir karakterdi. Senin kulak çek. İyi bir maceracı olmak için sert davranıp kirli olmalısın. Bu çöpe girip para ararsan harika bir maceracı olacaksın. Hadi bakalım. Burası kötü kokuyor kap. İsterseniz biraz da geçmişe gidelim. Yani 2000'lerin başına gidelim. Cartoon Network'ü altın çağlarında izlemiş biriyseniz eminim bu yapımı birçoğunuz biliyorsunuzdur. Elbette Flapjack'ten bahsediyorum. Günümüz izleyicileri bu dizinin varlığından bile haberdar değiller çünkü seri gerçekten çok eski. Flapjack ne kadar eğlenceli de olsa birçoğumuza çocukluk travmaları da yaşatan bir seriydi. Özellikle animasyon tarzı açısından biraz ürkütücü bir yapım olduğu kesin. Seni koydum ve kazandım. Bu kadar acele etme. Ben hala oyundayım. Olamaz. Bu inanılmaz ve gerçekten eğlenceli seride bizleri en azından bir kez de olsa güldüren bir karakter vardı. Elbette o da Kaptan Yosun'du. Kaptan Yosun dediğimiz karakter Flapjack'e rehberlik eden ama aslında ne kadar da rehberlik edebildiği tartışmalı bir karakterdi. Ne oldu kaptan? Pokerde oyuna seni koydum ve kazandım. Bu kere oyununda nasıl benim üzerime oynarsın?
Yapma Kulak Jack, ben kazandım sonunda. Genel anlamda bu karakter fazlasıyla pis, tembel ama bir şekilde de sempatik olmayı başarıyordu. Flapjack'le olan ilişkisi babacan gibi olsa da aynı zamanda ikili arasındaki ilişki de bir o kadar çocukçaydı. Hayranlar bu karakteri komik eksiklikleriyle seviyordu. Elbette Kaptan Yoss'un yaptığı hareketlerden dolayı çok da örnek alınması gereken bir karakter değildi ama gerçekten harbi bir karakterdi. Yine de iyi olduğum bir konu varmış. Ve sırada Esrarengiz Kasaba var. Alex Örgün imzasını attığı efsanevi seri olan Esrarengiz Kasaba hepimiz için unutulmaz çizgi diziler arasında yer alıyordur. Gizemleri, korkunç sahneleri ve insanları düşündüren anlarıyla izleyicileri gerçekten ekran başına kitlemeyi başarıyordu. Hatta dizinin finalinde açık kapı bırakmalarına rağmen bir türlü gelmeyen o yaz macerası izleyenleri gerçekten çok üzmüştü. Günümüzde hala insanlar bu dizinin yeni bir sezonunun gelmesini bekliyorlar. Dizi gerçekten çok etkileyiciydi ve izleyiciyi çekmeyi başarıyordu. Aynı zamanda dizide yer alan belli başlı karakterler de izleyicileri gerçekten güldürmeyi başarıyordu. Ve şuna eminim. Seriyi izleyen birçok hayran eminim Stan amcayı fazlasıyla seviyordur. Harika amca Stan dediğimiz bu karakter ilk başta para delisi, huysuz biri gibi gözükse de altından çıkan sevgi dolu dede figürüyle herkesin sevgisini kazanmayı başarmıştı. Sürekli sorun çıkarıyordunuz. Gitmenize çok seviniyorum. Biz de seni özleyeceğiz Stan amca. Geçmişi, ailesiyle olan bağı ve özellikle finale doğru yaptığı fedakarlık karakterini çok daha derin bir hale getirmişti. Hayranlar onu seviyordu çünkü sert kabuğunun altında altın gibi bir kalp olduğunu görmüştük. Aynı zamanda serinin hemen hemen pek çok bölümünde karakterin komik anlarına şahit olduğumuz için elbette pek çok hayran bu karakteri fazlasıyla seviyordu. Bu plan tam bir çılgınlık. Hem kimse başkana düşüncesini sormadı. Oysa herkes için neler yaptım ben. Şimep yılak. Evet, kesinlikle bu tamamen Şimep yılak. Döndüren paradır ve benim kalbimi attıran da paradır, anlaşıldı mı? Parayı bu kadar çok seviyorsan neden onunla evlenmiyorsun? Mümkünse yaparım. Sünger Bob serisini hepimiz biliyoruz. Kendisi geçmişten günümüze kadar yayın hayatına devam eden uzun soluklu devasa bir seriydi. Elbette bu çizgi dizi pek çok seriye nazaran fazlasıyla renkli karakterlere sahipti. Sonuçlar nedir? İyi yaptık mı? Artı alır mıyım? Evet, ben de artıyı istiyorum. Lütfen, çok lütfen, çok lütfen. Ben de çok lütfen diyorum. Ancak bu videoda konuşmamız gereken karakter elbette Bay Yengeç. Bay Yengeç paraya düşkünlüğüyle meşhur ama aynı zamanda işine ve ailesine de bağlı bir karakterdi. Paraya olan sevgisiyle dalga geçilse de bazı bölümlerde gerçekten duygusal yönlerini de görmüştük. Sünger Bob'a karşı babacan tavırları onu sadece paragöz bir patron olmaktan çıkarıyordu. Karakter seviliyordu çünkü komik ve aynı zamanda sıcak biriydi. En sevdiğim yiyeceğimi sana kurban etmekten mutluluk duyuyorum. Ekmek arası brokoli ve Brüksel lahanası benden sana. Sayonara. Ne? En sevdiğin yemek. En sevdiğim yemek brokoli işte. Ne? İsterseniz bu videoda son kez yine Cartoon Network'ün altın çağlarında yayınlanmış eski bir çizgi dizi olan Camp Lazlo hakkında konuşalım. Eminim Camp Lazlo serisini birçoğunuz izlemişsinizdir. Özellikle de eski kesim bu çizgi diziyi severek izliyordu. Yine birbirinden farklı karakterlerle dolu olan bu çizgi dizi fazlasıyla macera içeriyordu. Dizinin içinde gerçekten birbirinden farklı bir sürü karakter vardı ve olaylar her seferinde farklı şeylere evrilebiliyordu. Ancak seride görmüş olduğumuz kampın lideri olan izci lideri Lumpus fazlasıyla efsanevi bir karakterdi. Lumpus dediğimiz bu karakter tam anlamıyla yeteneksiz bir liderdi ama onu izlemekten gerçekten kendimizi alıkoyamıyorduk. Karakter her zaman kendi egosuyla savaşıyordu. Bazen komik, bazen rezil halleriyle diziye ayrı bir tat katıyordu. Hayranlar Lumpus'u seviyordu çünkü onun başarısızlığı bile eğlenceliydi. Evet, doğruya doğru kusurlu bir liderdi ama unutulmaz bir karakter değildi. Evet dostlarım, bugün sizlerle birlikte çizgi dizi tarihinde görmüş olduğumuz ve insanlar tarafından sevilen yaşlı karakterler hakkında konuştuk ve umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Her zaman olduğu gibi bu tarz videoların devamı için videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.